Çekemiyorlar beni. Çok şükür olsun. Sizin gibi fena değil. Çok fena be bunlar. Ayşe teyzemiz gibi çekemiyorlar beni diyorum. Onu paylaşmamın sebebi Instagram'da birçok örgücü bayan arkadaşlarım, rakiplerim beni engelliyor. Onlara birazcık gönderme yaptım. Dünyanın en kolay yeleği diyebilirim. Dikişsiz, gerçekten dikişsiz. Tek bir kalıpla bunu yapabilirsiniz. Kalıp çıkartmayı öğrettim zaten bu videoda. Detaylıca izlerseniz çok güzel yapacaksınız hanımlar. Yani erkek anneleri lütfen kızmasın. Hep kız çalışıyorum diye. Ama ne yapalım, kızlarda çok güzel ürünler çıkıyor ve kız anneleri daha çok örüyor. Bence erkek anneleri erkek çocuklarına örgü örmüyor. Bence erkek çocukları şu an sıcağı sevmediği için, örgü giymedikleri için nedense erkek anneleri çok az yazıyor bana. Hep kızlar, hep kız modelleri atıyorsunuz bana. Ben de kız olarak anlatıyorum. Velhasıl 2, 3 hatta 3,5 yaşa kadar olur bu hırkanın ölçüsü. Ama ben bütün ölçüleri nasıl yapacağınızı tam detaylı anlattım. Ve bir detay atlamışım. Bu yeleğe toplamda 2,5-3 tane ip gitti. 250 metre uzunluğunda Kartopu Baby One kullandım. Elinizde hangi ipler varsa onları kullanabilirsiniz hanımlar. Bende mesela tüylü bir ip vardı. Bu modeli onda yapmak istiyordum ama sizin görüş açınızı etkileyeceği için tüylü ipte, onun için anlatamadım. Dedim ki normal ipten ör. Elimde hangi ipler varsa ben onları değerlendiriyorum. Sizler de bu şekilde örgülerinize kullanabilirsiniz. Tekrardan örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, çok güzel, basit, herkesin yapabileceği bir model anlatacağım. Her yaş grubuna göre de bunu yapabilirsiniz. Gerçekten çok basit bir model olacak. Kullandığım ip kar topunun işte antipinik özellikli bir ipi. Bakın şiş de 4,5 diyor, 4-5 diyor. Tığda da 2,5 milim tığ diyor. Benim kullandığım tığ da zaten 2,5 milim tığ. Şimdi hanımlar, burayı lütfen atlamadan dinleyin. Burada yapmanız gereken işlem, bakın, çocuğunuzun ya da kendinizin ya hırkasından ya kazağından ya da penyesinden ölçü alarak ilerleyeceksiniz. Velev ki yok elinizde hiçbir ürün ama internetten bakacaksınız. Bir kıyafette diyelim 4-5 yaş bir kıyafetin kazağın en ölçüsü nedir diye internete yazdığınız zaman çıkar. Şimdi bakın, en ölçüsü bunun, kazağın zaten esniyor. Biraz açalım böyle. Bakın 33 66 santim bel çevresi bu kazağın. 66 santim. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın, bunda bu modelde küçük bir penye, bir yaş. Bakın bu 26 santim eni ise genişliği bakın 52 santim bel çevresi. Bu elimdeki kazak 4-5 yaş bir kazak. Bu da 1 yaş bir kazak. Kendinize göre ölçmek istiyorsanız, kendinize göre yapmak istiyorsanız bel çevrenizi alacaksınız. Zaten hırkalarınız, penyeleriniz mutlaka vardır. Rahatlıkla yani 100 santim genişliğinde bir ölçü olacak. Yani şimdi siz ölçtüğünüz uzunluğa göre güzel, genişçe bir zincir çekeceksiniz. Şimdi mantığı size göstermek istiyorum. Şuradan bakın. Siz uzunca bir zincir çekeceksiniz. Bu öreceğiniz işte modelin alt tabanı. Eğer 1 yaş yapacaksanız bel çevresi 60'tır. 2 yaş yapacaksanız bel çevresi 65'tir. Mesela 1 yaş, 2 yaş. Diyelim 3 yaş yapacaksanız 70'tir. Genelde bu şekilde
Hani biraz da bol olsun istiyorsanız daha da genişlik uygulayabilirsiniz. Mesela şimdi uzunca zincir çekeceğiz. Şimdi gösteriyorum. Lütfen bunları adım adım dinleyin. Yavaş anlatmaya çalışacağım. Detaylı, ölçülü anlatmaya çalışacağım. İşte yorumlarda zaten öneri, tavsiye bekliyorum. Eksik olduğum konular çok var. Atladığım konular var. Biraz benim dikkat dağınıklığım olduğu için karışık anlatabiliyorum, unutabiliyorum. O yönden de kusura bakmayın. Şimdi hanımlar, bu kitleme. Uzunca bir zincir çekeceksiniz. Ben şimdi mesela 0,3 aylık, 1 aylık bir yelek için toplamda 50 santim uzunluğunda zincir çekeceğim. Ama bu zinciri çekerken sıkı bir zincir yapmayacaksınız. Bakın şu an gösterdiğim şu çizgiyi çiziyorum. Yani zincir. Eğer diyelim 1 yaş yapacaksanız 60 santim, 2 yaş için 65 ama bence biraz geniş olsun 65 70 hani uzunca bir zincir çekin. Zaten elinizdeki bu kalıplar mesela bir atletten bile ölçü alabilirsiniz yani. Hani atlet dardır ama siz diyeceksiniz ki ben biraz daha geniş olsun istiyorum. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bu 1 yaş evet 26 santim 27 santim ama ben hani 60 santim yapıp çocuk bol geniş bir hırka olsun istiyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ben dar istiyorum diyenler varsa birebir bu kıyafetin enine göre zinciri çekebilir. Şimdi ama birazcık bir 5 santim her sayıdan fazla olsun. Çünkü fazla olan zinciri kesip atacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Burada galiba tam yapmışım. Ama bakın burada 2 tane zincir fazla geldi mesela örnek kurduğumda. Orası öyle kaldı. Şimdi uzunca bir zincir çekiyoruz. Bakın. Ben şimdi örnek amaçlı kısa bir zincir çekeceğim. Bu kadar yeterli. Ama daha önceden bunu yaptığım için bakın uzunca bir zincir çektim. Bakacağım şimdi kaç. Biraz bunu ben büyük düşüreceğim. Hani böyle 1 yaş değil de büyük düşünmeye bakacağım. Bakın. 34 35 santim toplamda 70 santim uzunluğunda bakın 35 70 santim yapan mezuram da kullanmaktan yırtıldı. Bana mezura dayan. Bakın 70 santim uzunluğunda zinciri çektim. Zaten bu rahatlıkla 2-3 yaş için bir çocuk için olacak. Şimdi 70 santim çektiniz uzunca. Bu elimdeki örnek minyatür çalışma. Lütfen burayı karıştırmayın. Şimdi burada bakın dikişsiz, parçasız, tek böyle öreceğiz yukarı doğru. Onun için beden genişliği. Bakın bunun tam ortasını bulacaksınız. Bunlar sağ sol böyle yaptığımız zaman bakın zaten 33-34 santim oluyor hanımlar. Şimdi yakınlaştıralım. 1, 2, 3. Üçüncüye atladım. Bir tane trabzan yapıyorum. Örneğe bu şekilde başlıyor. Siz uzunca gevşek güzel zincir çektiniz ve örneğe şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü trabzana batıyorum. Toplam bu zincirin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincire battım. Çıktım. Toplam 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3.
İlk zincir örneğini bu şekilde kuruyoruz. Zaten bu örneği kurduktan sonra en sağlıklı ölçü yani örneği kurduktan sonra en sağlıklı ölçüyü bu şekilde alıyoruz. Şimdi ne demek istediğimi bunu ördükten sonra göstereceğim. Eğer yavaş geliyorsa size YouTube'un oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Eğer hızlı geliyorsa YouTube'un aynı şeklinde oynatma hızından yavaşlatabilirsiniz. Bütün ülkelere ait dil ekledim. Ekliyorum. Eksik dil varsa yorumlara yazın. Önerileriniz varsa mutlaka istiyorum. Bugün bir takipçim çok güzel yorum yaptı, öneri verdi. Bana söylediği ölçü lütfen ölçerek de gösterin. Çünkü ip tığ el farkı olduğu için ben sadece başlarda gösteriyordum. Yaptığım işlemlerde hiç göstermiyordum gerçekten ve bunu fark ettim. Müşterimin o bana yaptığı yorumdan. Yani dikkat etmeye çalışacağım. Eksiklerim varsa yazın. Ama hakaret lütfen etmeyin. Çünkü bazıları gerçekten çok kabaca, terbiyesizce hakaret ediyor. Ama normalde kötü anlattın. Evet doğrudur, kötü anlattım. Bu bir yorumdur. Bu eleştiridir. Ama hani kişiliğime hakaret edenleri kınıyorum buradan söyleyeyim. Böyle hanımlar gidiyoruz, örüyoruz. Şimdi bakın 1, 2, 3. Şimdi burada bakın 2 tane zincir kaldı. Kalabilir. Ben ne yapacağım? Onun için size diyorum burada zinciri fazla çekin. 1, 2, 3. Hemen kurduğum örneği bu şekilde yaptım. Hani dedim ya size 60 zincir, 60 santim uzunluğunda zincir çekiyorsanız bir 65 santim uzunluğunda olsun. Yani 5-6 tane daha fazla zincir çekin. Bunları kesip atacağız zaten. Bakın uzunca ördük, yaptık. Bu sizin ana ölçünüz. Alacaksınız mezurayı. Buradan böyle güzel ölçeceksiniz. Yani ölçtükten sonra diyelim bu hırka, bu kazağın eni 25-50 santim ya. 50 santim uzunluğunda mı bu parça? Ona bakacaksınız. 50 santim uzunluğunda olana kadar bu örneği kuracaksınız. Yani bolluk darlık kısmına karışmıyorum. Ama diyelim bu 50 santim. Ben işte tam olsun istiyorum diyorsanız 50 santim. Ama birazcık bol olmasını istiyorsanız bir yaşta diyelim. Ben 60 santim yapmanızı öneririm. Ama 55 santim de olur. 55 santim aradır. 55 santim uzunluğunda diyelim bu örneği kurmuş olduk. Bu örneği mutlaka ölçün. Evet zinciri çekerken de ölçün. Ama örneği kurduktan sonra daha sağlıklı, daha doğru bir ölçü çıkmış oluyor ortada. Ve fazla kalan zinciri de kesip atıyorsunuz. Şimdi onu da hemen burada göstermek istiyorum. Bakın şöyle kesiyorsunuz. 2 tane kaldığı için en dibinden bakın sıfırladım. Bu şekilde sıfırlıyorsunuz. Örneğin alt kısmı aynı. Bakın buradaki gibi. Doğru ölçü ben de ne yaptım? Önce zinciri çektim. Tabi istediğim sayıyı yaptım. Ondan sonra örneğini güzel kurdum. Sonra ölçtüm. Baktım doğru benim için sayı. Ve örneğimi örmeye devam ettim. Yani bunu yukarı doğru ördüm. Şimdi yukarı ikinci sıraya geçiyoruz. 1, 2 zincir çektim. Şimdi bakın. Burada dümdüz yukarı doğru ördüm fark edin. Ne arttırma ne eksiltme hiçbir şey olmadı. Bu kenarlar çok önemli. Burada dikkat edin lütfen. Bakın ilk birinci trabzanın tepesine battım. Bir trabzan.
Şimdi boşluğa 2 tane yapıyorum. 1, 2. Çünkü üçlüyü burada kurdum. Dümdüz oldu. Eğer ben bir tane yapıp direkt buraya atlasaydım model eksilecekti. Şimdi devam ediyorum. 3, 3. Bakın boşluklara batırıyorum. Hep boşluklara battım. Yani bu modeli kendinize göre yetişkin bir hırka yapabilirsiniz. Yani tamamıyla ölçü bağımsız. Eğer bu videoyu şimdi izleyip yapıyorsanız bence önce bir videoyu böyle hızlandırarak bir ön izleme yapın. İkinci izlemede hani örneği ipinizi alıp o şekilde yapın. Çünkü daha ikinci bir izlemede daha iyi ne yapacağınızın talimatlarını önceden bilmiş olursunuz. Ona göre yaparsınız. Şimdi hanımlar geldik köşe kısmına. Bakın boşluğa battım. 1. Şimdi tekrar 2. Şimdi boşluğa değil de şu trabzanın birit noktasına batıyorum. Trabzan yapıyorum ki bakın dümdüz burası olsun diye. Yani şunların böyle muntazam olmasının sebebi bu. Bakın 1 başladım. 3. 1, 3. Bu şekilde dümdüz yukarı doğru çıkıyoruz. Nasıl başladıysa öyle bitireceğim. İkinci sırada bakın 3 ile başladım. 3 ile bitirdim. Birincide de 1 ile ve 1 ile bitirdim. Şimdi geldim 3. sıraya. 2 zincir çektim. Şimdi bakın 1 yapmıştık. Şimdi tekrar aynı şekilde 1. Bakın hanımlar. Şimdi hanımlar burada bir trabzan yapmıştık ya birinci sırada. 1, 2, 3 demiştik. Aynı mantık. 1, 2, boşluk 3. Hemen 3. Yani mantık sırası aynı. Şimdi devam ediyorum. Bakın 1 trabzan, 2 zincir atladım. 3. boşluğa battım. Bu kadar. Dümdüz yukarı doğru örneği örmüş olacağız. Şimdi böyle devam ediyoruz. Bakın böyle. Şimdi böyle geleceğim. Buraya da yapacağım. Tabii sizi uzun bir zincir çektiğiniz için bayağı bir zaman alacak örmekte. Ben size minyatür olarak anlattığım için çabuk geçiyor. Halbuki bunu örerken bayağı bir zamanımı aldı. Bakın hiç artırma, eksiltme yok. Örneği hiç bozmadan dümdüz yukarı doğru öreceğiz. Şimdi kaç sıra ben ördüğümü göstereceğim. Siz nasıl ölçüyü yapacağınızı söyleyeceğim. Sıkıcı buluyor musunuz anlatımımı? Hani çok önemli. Ben şöyle şurayı da anlatayım. Şimdi konuşmaya devam edeceğim. Bakın geldik. Şimdi 3 tane yapıyorum boşluğa. Ne yapmıştım 3. sırada?
1 ile başlamıştım. Bu sefer trabzanın birit noktasına girdim. 1 ile bitirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 4. sıraya geldim. Ne yapacağım? Burada bakın 1 3 1. Şimdi tekrar aynı noktaya bir trabzan. Ama hemen burada boşluk olduğu için 3 taneye tamamladım. Bakın 1 3 1 3. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ne diyorduk? Ben unuttum. Eyvah. İşte bende böyle bir dikkat dağınıklığı var. Aslında bu elimde olmayan bir şey. Başından beri hep böyleyim yani, kendimi bildim bileli. Şimdi neyse, ben unuttum. Aklıma gelirse söylerim. Şimdi bu şekilde hanımlar devam ediyoruz. Bunun sonunu da göstereceğim. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzleyenler böyle bir kendini göstersin. Çok istiyorum hani böyle yorum yapmanızı, beğenmenizi. Çünkü evet, ben belli bir ücret kazanıyorum ama hani pek anlattıklarımın karşılığını alamadım bu sene nedense. Çözemedim bu işi. Yani sizler eğer beğeni, yorum yaparsanız bayağı bana destek olursunuz. Hem ben size destek oluyorum, hem siz de bana destek olmuş oluyorsunuz. Bir de hangi ülkeden, hangi şehirden katıldıysanız mutlaka yazın. Çok merak ediyorum. Farklı ülkelerden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanlar yazıyor. Yaptığım örgülerden satış yapan var mı? Para kazanan var mı? Mesela kızlarına giydiren var mı? Ya da erkek çocuklarına. Pek erkek modeli anlatmasam da, çünkü izlenmiyor hanımlar. Erkek modelleri izlenmiyor. Hani ben de bir ücret kazanmak istediğim için genelde kız modeli anlatıyorum. Ve kız modelleri de bayağı bir yani güzel oluyor maalesef. Ama erkekler için anlatacağım bir model hazırladım da hiç kimse anlatmadı onu. Onu anlatacağım inşallah ama. Şimdi bu arada geldi şimdi aklıma. Videoları sıkıcı buluyor musunuz? Ne yapmam lazım sizi videoya bağlamam için mesela? Onun için de bilgi verirseniz güzel olur. Soru cevap yapalım mı? Ya da ben size soru sorayım, size yorumlarda yazın. Ben de yorumlarda size cevap vereyim. Öyle bir şey yapalım mı? Şimdi bakın geldik boşluğa, aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın bu şekilde hanımlar. Mesela örgüye nasıl başladınız? Evet, soruyu buldum. Siz ilk örgüye neyle başladınız? Hangi faktör sizi örgü örmenizi etkiledi? Mesela bunu yazabilirsiniz. Evet hanımlar, bakın bu şekilde ördüm. Şimdi uzaklaştıralım. Ölçü alacağız. Ben şimdi bunu göstereyim. Uzun örgüde anlatacağım örgüye nasıl başladığımı size. Şimdi hanımlar, bakın benim elimdeki bu parça yani 2-3 yaş bir çocuğa rahatlıkla olur. Bakın zaten ipim burada bitmiş. Devam edecektim. Etmemişim. Şimdi bunu ben nereye kadar öreceğinizi anlatacağım. Şimdi 1 yaş bir kazak ya bu. Sizin öreceğiniz ölçü koltuk altıdır hanımlar. Bakın 1 yaş hırkada tabii siz uzunluğun ne kadar istiyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Mesela crop bir hırka istiyorsanız kısa tutabilirsiniz. Koltuk altına kadar öreceksiniz. Bak, koltuk altında 1 yaşta 22 santimdir. Ama siz biraz kısa istiyorsanız 20 santim, 18 santim örebilirsiniz uzunluğunu. Bakayım ben ne kadar ördüm. Benimki biraz küçük sanki. Çünkü ben örmem lazım birkaç sırada. Bakın 22 santim. Ben biraz büyük yapmak istiyorum. Bir 2-3 sıra daha fazla örmem lazım. Şimdi şunu 5 yaş mesela bir kazak, 4-5 yaş. Bakın 25-26 santim uzunluğunda.
Mesela büyük bir bayan kazağı için aynı şekilde alacaksınız hırkanızı, penyenizi koltuk altına kadar ölçeceksiniz. Velev ki kendi koltuk altınızdan diyelim ölçeceksiniz kendi koltuk altınızdan. Ona göre ne kadar uzunluk istiyorsanız bu parçayı öreceksiniz. Şimdi bunun genişliği şöyle. Bakın bu ön kapak ikisi. Burası arka oluyor. Biz bunu dikişsiz temel beden olarak anlatacağım. Şimdi mantık şu yani. Şimdi biz uzun bir parça ördük değil mi? Her yaş grubuna göre bunu tasarladık. İstediğimiz ölçüde. Şimdi buradan sonrası bu taraf sol taraf, bu taraf sağ taraf, burası da arka. Bu şekilde bir parça öreceğiz. Tabii bunun tam ortasını bulacağız. Bunun tam ortasını bulduktan sonra göstereceğim. Sizin şu an yapmanız gereken koltuk altına kadar kaç yaş grubu yapıyorsanız ona göre yukarı doğru öreceksiniz. Buradaki etek ucuyla koltuk altı sayısını siz kıyafetten ya da bedenden ölçü alarak yapacaksınız. Diyelim buradan burası bir yetişkin için 50 cm ise 50 santim olana kadar yukarı doğru öreceksiniz. Ben bunda bir 2-3 sıra fazla örüp geliyorum. Şimdi hanımlar birkaç sıra ördüm. İstediğim sayıya geldim. Şimdi bunlar ben böyle güzel eşit ayırdım. Hepsini tek tek anlatacağım. Lütfen atlamadan dinleyin. Böyle daldan dala olduğu için sonra çoğu yerleri kaçırıyorsunuz. Şimdi bakın. Ölçüyorum. Ördüğüm ne kadar ördüğümüz gösteriyorum. 24 santim olana kadar örmüşüm. Yani bunu ben 2 yaş, 3 yaş çocuklar için ayarladım. Tabii 1 yaş yapanlar 20 santim örse yeterli olur. İşte 4-5 yapanlar işte 30 santim, işte 6-7 yaş yapanlar 35 santim. Velhasıl hani bu şekilde arttıracaksınız. Bakayım şöyle bir yaparsam masamın dağınıklığı çıkmıyor ortaya. Şimdi yani alacaksınız. Diyelim bu elimdeki 10 yaş bir hırka. Ona göre buradan buraya ölçeceksiniz. Tıpkı başta anlattığım gibi yukarı doğru öreceksiniz. Bitti. Şimdi buraya kadar anladınız. Asıl buradan sonrasını daha dikkatli dinlemeniz lazım. Sen de diyeceksin ki dikkatli dinle, dikkatli dinle. Belki de sizin için önemli bile değildir diye düşünüyorum. Velhasıl şimdi hanımlar bu sol kapak, bu sağ kapak ön tarafın, burası da arka. Şimdi nasıl ayırdığımı göstereceğim. Bunu böyle ikiye katladım. Tam ortasını buldum. Bulduktan sonra saydım eşit mi diye. Mutlaka sayın. Şu masam çok dağınık gözüküyor. Şimdi saydım. Tam ortası burası. İlla sayı istiyorsanız şu üçlü grupları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane üçlü grubum var. Diğer tarafta da 19 tane var. Ne yapıyor? 38 tane üçlü grubum oluyor değil mi? Evet 19, 38. Yani burada toplamda burada eninden saydığım zaman 38 tane üçlü grubum var. Ama şu trabzanları saymıyorum. Eğer bunları sayarsam toplamda bakın şunları eğer bu sırayı sayarsam 40 tane yapar. Bu birli olduğu zaman 38 tane. Şimdi hanımlar asıl önemli olan nokta ön ve arkayı nasıl ayıracağız? Şimdi arkanın ortasını bulduk. Değil mi? İşaretledim. Eğer işaretleyiciniz yoksa hemen bir pratik bilgi veriyorum size. İpi kesiyorsunuz. Bakın. Böyle alın. İpi kesin. Bunu böyle alın. Bu şekilde işaretleyin. Bakın. Bu da bir işaretleme tekniği. Şimdi tam böyle ortasına gelecek şekilde kapakları kapatıyorum. Ön kapakları. Şimdi ön tarafımın
Sayıyorum. Bakın kaç grup yapmışım. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane. Zaten tam yanlarına gelecek şekilde eşitledim. Kapakları ayarladım. Zaten bakın tam koltuk altı burası. Şu parçaya göre öreceğim için bunu şimdi göstereceğim. Şunları şöyle bakayım, gözükmüyordur inşallah. Bakın. Şöyle yapalım. Tam koltuk altına geldi. Siz de aynı bu şekilde yapacaksınız. Alacaksınız kazağı elinize. Bunu böyle koyacaksınız. Yerleştireceksiniz güzelce. Koltuk altlarını işaretleyeceksiniz. Ya iplen ya da böyle. Alternatif çok. Bu şekilde işaretledik. Şimdi bakın bu sıradaki ipimi kesmedim. Şimdi ben yukarı doğru dümdüz öreceğim. Ta ki bu işaretlediğim yere kadar. Ama ben koltuk altında şu çıkıntıyı istiyorum diyorsanız buradan değil de buradan da yapabilirsiniz. Ama siz gene aklınız karışmasın diye buraya kadar işaretlediğim yere kadar yapalım. Aynı şekilde sıraya devam edeceğiz. Şu an ördüğüm parça sol taraf. Hatta genişliğini de vereyim. Çünkü bir takipçim sürekli genişlik istemişti. Bakın 15 santim genişliğinde sol kapak. Sağ kapak da aynı şekilde 15 santim. Arkada o zaman ne yapar? Bakın 31-32 santim genişliğinde. Burada ilik yeri olacağı için onun da payı ölçüsü var arkada. Şimdi burada 9 tane ya. 9 9 18. Bu arkada 20 tane üçlü grup var. Hani onu da söylemek istiyorum. Şimdi devam ediyoruz. Buradan buraya kadar nasıl yapacağımı söyleyeceğim şimdi. Yakınlaştıralım. Şimdi benim yaptığım hırka hani 3-4 yaş için 2-3 yaş için pardon. Ama şimdi buradaki verdiğim sayı 5-6 yaşta farklıdır. Yani sizin parçanız büyükse onu da belirtmek istiyorum unutmadan lütfen. Yani karıştırmak istemiyorum. Aynı benim de gösterdiğim taktikle tam köşelerini bulacaksınız. Tam ortasını bulacaksınız. Bu kadar. İşaretleyeceğiniz yerler böyle bunu ikiye katlayıp eşit şekilde 3 parçaya böleceksiniz. Bu kadar yani. Şimdi tabii daha büyük yaş grubu kendinize göre yaptığınız sayılar, buradaki sayılar değişecek. Şimdi devam ediyorum örmeye. Bakın düz devam örüyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ama yapacak bir şey yok. Örgü uzun süren bir meziyetli bir iş. Şimdi devam edelim. Ben şimdi buradan buraya bir geleyim hemen. Uzun olmasın video. Evet kızlar bakın geldik. Tam işaretlediğim yerden bunu çıkartıyorum. Buraya da üçlü başladığım için üçlü yapacağım burayı. Eğer birli denk gelseydi bir yapacaktım. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve yukarı doğru örüyorum. Diyeceksiniz ki Seren kaç sıra öreceğiz? Ben de diyeceğim size ki koltuk altından omuz hizası ne kadarsa ölçüsü o kadar öreceksiniz. Şimdi şunu bakın geldim. Bakın aynı teknik 1 yaptım. Boşluğa 3. Konuyu dağıtmayayım hemen. Böyle geliyoruz. Bu arada sesim biraz değişik gelebilir. Çünkü çok kötü bir grip oldum. Hatta birkaç gün video anlatamadım. Çekemedim. Biraz bugün daha iyiyim. Onun için hemen dedim anlatayım. Zaten bu modeli o kadar çok kişi attı ki bana. Ama farklı bir başlangıç yaptılar. Şimdi ben bunu aynısını birebir anlatırsam beni spamlayacaklar. Beni şikayet edecekler. En çok oradan korkuyorum. YouTube kanalında
Eğer birisi şikayet ederse sayfam kapanabilir. Bu kadar emeğim ziyan olur diye korkuyorum. Hani birebir aynı modeli anlatmak aslında istemiyorum. Ama ben bunu sizin çok kolay, rahatlıkla anlayabileceğiniz bir şekilde anlatıyorum. Aynı yani. Neredeyse birebir aynı. Ve beni de kimse artık şikayet edemez. Çünkü bu benim tasarımım. Şimdi hanımlar. Geldik bakın. Şu an kaç sıra ördüm? 2 sıra ördüm. Ne yapacağız? Gösteriyorum şimdi. Bakın biz koltuk altına kadar ördük ya bunu. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan omuza kadar örmeye devam edeceğiz. Bu kadar basit hanımlar. Yani bakın şuradan 2 sırayı buradan başladım ya. Ters tuttum mezurayı. Bana mezura dayanmıyor. Hep yırtılıyor. Bu kaçıncı mezura? Artık kumaştan bir mezura bakmam lazım. İnternette bulabilirsem. Bakın toplamda koltuk altından omuza kadar bakın 14 santim. Görüyor musunuz? Ne kadar? Görmüyorsunuz çünkü kameranın açısından çıkmış. Bakın koltuk altından ölçtüğümde omuza kadar 14-15 santim. Kızlar siz de bu şekilde yukarı doğru sol parçayı öreceksiniz. Sonra geleceğiz sağ parçayı yukarı doğru öreceğiz. Bu kadar gerçekten basit. Yani bu teknikle her model örgüyü tasarlayabilirsiniz. Yani elimden geldiğince bir gün ben bu örgüyü bıraktığımda diyeceksiniz ki ebebe örgü bu teknikle anlattı bize. Hani bu kalıp üzerinden her modeli tasarlayabilirim. İnşallah dersiniz, dualarınıza talibim. Ve artı beğeni ve yorum da bekliyorum bu arada. Böyle birkaç kişi yapsın yani yorum. Bir tane de yorum yapmayın. Bir sürü böyle bir yorum yapın, beğeni yapın. İzliyorsanız takip edin. Abone olun. Abone olmak ücretsiz hanımlar. Abone olmayı paralı olanlar sanıyor. Hayır. Takip etmek gibi. Şimdi hanımlar yukarı doğru 14 santim, 15 santim olana kadar öreceğim. Velev ki mezuram yok. Ne yapacağım? Şuradan buradan bunu böyle getireceğim. Ördükçe bunu getireceğim buraya. Bakacağım, ölçeceğim. Sürekli ölçeceğim. Şimdi bunu geleceğim yukarı doğru öreyim. Şimdi ne yapacağım? Burayı ördükten sonra bu sol parçayı bakın buradan başlamayacağız. İç taraftan başlayacağız. Çünkü bak gidip geliyoruz ya. Aynı taktik. Şimdi buradan başladığımız için size geliyor ki buradan başlayacağız. Hayır. Buradan ipi takıp bakın buradan ipi takıp böyle gideceğiz. Ön yüze. Gidip geleceğiz. Bakın. Ön başlama şeyi aynı şekilde yönünü sakın karıştırmayın. Şimdi ben öreyim. Yukarı doğru geleyim. Bu parçayı da arada bir hemen video göstereceğim. Karıştırmayın diye. O sırada siz de bir beğeni, bir abone olmayı, bir de yorum yapmayı unutmayın. Hemen geliyorum. Şimdi hanımlar bakın ben sol parçayı ördüm. Şimdi bu hırka, bu kazak bayağı büyük olduğu için buna göre gidiyorum ya ama hani normalde ölçüm 2-3 yaş civarı. Benim için bu yeterli oluyor. Şimdi mezura ile ölçeyim. Mezura ile ölçtüğümde hep geri düşüyor mezuram. Şimdi bakın omuz kısımdan koltuk altı 13. Mesela 1 yaş yapanlar kaç sıra örecek? Onu söyleyeyim. Mesela omuz kısımdan bakın koltuk altı 12,5-13 santim. Neden değişmiyor? Aslında değişmesi lazım ama yok, evet 13 santimse aslında bir sıra daha mı gitsem ya? Neyse bir sıra daha gideyim ben. Mesela bu 4-5 yaş bir kazak 15 santim. Demek ki fazla bir şey değişmiyor. Yani hanımlar gördünüz, anladınız işin olayını. Böyle omuzdan koltuk altını ölçeceksiniz. Ona göre bakın bu parçayı öreceksiniz. Ama benim için bu yeterli yani. Örsem mi bir sıra daha? Neyse bir tane daha öreyim. Bir sıra daha öreyim de sağlam olsun ya. Şöyle bir uzaktan bakayım. Evet bir sıra daha öreyim. Bakayım şöyle bir daha ölçeyim de kaç santim? 13. Yok örmeyeyim, yeter. Yeter. Kararsızlık seviyem bu kadar kötü işte. Velhasıl şimdi şu mezurayı boynuma dolalım. Şimdi şunu böyle
Bakayım keselim mi? Fazla uzun kesin. Çünkü böyle biraz uzun kesin ki ben bunu omuzda birleştirirken sık iğne tekniği uygulayacağım. Ama siz isterseniz kesmeyin. Ben yapacağım bu işi. Fazla çıkıntısı olsun istemiyorum. Sık iğne yapacağım için, sık iğne ile birleştireceğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hanımlar, bakın. İnşallah doğru gidiyorumdur ya. Yanlış gitmiyorumdur inşallah. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi burası sağ parça. Nereden başlayacağız? Buradan başlayacağız. Bakın burada da buradan başlayıp böyle geldiğimiz için bakın böyle geldik. Bakın ön yüzü burası trabzanların. Aynı şekilde de buradan başlayıp böyle gideceğiz. Şimdi hemen ipi takıyorum. Ondan sonra arkaya geçeceğiz. Bakın. Kaç ile başlamıştık? 3 ile başlamıştık. 3 ile başlıyoruz. Sol tarafı da örüyoruz. Şimdi ben buradan buraya kadar geleyim. Evet, şimdi buradan geldim buraya kadar. 3 ile bakın sıra bak tek bir trabzan. Şimdi 3 ile bitiriyorum. Şimdi sol parçayı da aynı, sağ parçayı da aynı soldaki gibi kaç sıra ördüm? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra ördüm. 11 sıra öreceğiz hanımlar. Şimdi arka kısmını göstereceğim size. 2 zincir çekiyorsunuz ve aynı eşitlikte sıralarını örüyorsunuz. Bakın devam ediyorum örneğe. Bunu şimdi artık göstermeme gerek yok. Yukarı doğru öreceksiniz. Şimdi geldik arka kısmı. Arka kısma da bu malum karışık ipten bakalım ucunu bulabilirsek. Üf. Şimdi video çekerken parça parça anlatmak gerçekten çok zor. Onun için böyle hep bir videoda anlatmak istiyorum ki bir de akşam oluyor. Akşamın çekimleri biraz kötü çıkıyor. Şurada bir uç bulduk. Evet sonunda. Bir de şey bilir misiniz? Türklerde bir şey vardır. Böyle ipi çözen kayınvalidesiyle arası çok iyi olurmuş. Ben çok güzel söküyorum. Yani çözüyorum düğmeleri. Kayınvalidemle de çok aram çok iyi. Şimdi maşallah subhanallah diyelim. Şimdi hanımlar bakın arka için buradan başlayacağız. Buradan asla başlamıyoruz zaten. Bakın buradan başlamıştık. Sol parçayı, sağ parçayı da aynı şekilde. Şimdi arka içinde aynı şekilde başlıyoruz. Ne yapacağız? 2 zincir çekip 3 ile başlayacağız. 1 2 3 ve devam ediyoruz. Şimdi ön parçayı kaç sıra ördüysek arka parçayı da aynı sıra öreceğiz hanımlar. Bakın böyle. Yani fark ettiyseniz aynı işte. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kaç sıra örmüştüm? Pardon karıştırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıraymış. Niye 12 kaldı aklımda? 11 sıra sol, 11 sıra sağ, 11 sırada arka öreceğiz. Böyle geleceğiz buraya kadar. Ondan sonra yukarı doğru 11 sıra öreceğiz. Burayı da örelim. Zaten göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Ya da burayı bir sizinle birlikte öreyim mi? Bu sırada da konuşalım diyelim. Şimdi burayı böyle örüyoruz ya. Bakın. Farklı bir işlem yok zaten. Aynı devam ediyoruz üçlü. Bu arada ben örgüye nasıl başladım? Tabii anneannem Allah rahmet eylesin. O bana öğretiyordu. O zamanlar şiş öğretiyordu bana. Tabii ben şu an şiş tutmayı biliyorum ama az çok yani hiç yapamam model falan. Bir haroşa gibi bir örnek var. Onu yapabiliyorum bir tek. Elim sürekli tığa alıştığı için tığ gibi atıyorum. Velhasıl anneannem sayesinde başladım. Annem öğretti tığ işini. Ben normalde solağım.
Ama sağ taraftan nasıl öğrendim bilemiyorum. Benim kızım da sol ve sağ taraftan tığ tutuyor. İşin çok yani bayağı bir komik bir durum. Şimdi ben yeni evlendiğimde kızıma patik diye örmek istedim. Patik örmek istedim. Tabii patik demeye bin şahit lazım. Çok kötü bir patikti. Minicik bir parmak bile girmez. Öyle kızımı hevesten patikti, şapkaydı, atkıydı, öre öre. İnsanlar da baya güzel tepkiler verince kendimi geliştirdim. Bu şekilde buralara kadar geldim. Ondan sonra Instagram sayfasından da satış yaptım. Instagram hesabımda ebebe örgü. Zaten YouTube kanalımda linki var profilinde. Oradan da girebilirsiniz. Örgülerimi satın almak isteyenler varsa oradan da satın alabilir. Mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar. Ben de sizin örgüye başlama hikayenizi dinlemek isterim. Ben kızım sayesinde başladım yani. Kızıma örme hevesiyle yani örgüye bağımlı bir hale geldim maalesef. Hatta bazen bırakmayı bile düşünüyorum niyeyse ama bence nazarlara geliyorum ondandır. Bu şekilde bakın hanımlar örüyoruz. Tabii bakın şimdi kayınvalidemle aramı iyi olmasını sağlayan öyle derler büyüklerimiz. İşte bu düğümü çözersen kayınvalidenle iyi geçinirsin. Ben çok iyi geçiniyorum çok şükür. Bu şekilde Sökelim Hanım'la yabancı insanlar şimdi ne demek istedim belki de anlamaz. Böyle adetleriniz, gelenekleriniz böyle aslında bence şey yani hurafe gibi bir şey. Ama büyüklerimiz bu şekilde goy goy olsun diye söylemiştir diye düşünüyorum. Şimdi böyle güzel örüyoruz. Arkayı az kaldı. Aslında mantığı anladınız da ben hani anlamayanlar için olur. Yeni örgüye başlayanlar var. Acemi örgücülerimiz var. Çok acemi örgücülerimiz var. Onlar biraz zorlanıyor anlattıklarımdan. Ve haklılar da. Mesela ben nasıl şiş örgüyü anlamıyorsam onlar da bu şekilde düşünüyorum. Geldik bakın son. Boşluğa 3 tane yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekip dönüyorum. Şimdi bakın bu ara parçayı yukarı doğru örmüş oluyorum. 11 sıra öreceğim, geleceğim. Tabii sizin ölçünüz neyse ona göre öreceksiniz. Diyelim 1 yaş yapanlar diyelim 10 sıradır. 2 yaş yapanlar işte 11 sıradır. Diyelim 5-6 yaş yapanlar 15 sıradır. Örgünüzün kalıbı neyse ona göre örün hanımlar. Şimdi hemen ben bunları örüp geliyorum. Şimdi hanımlar bakın arka parçayı 11 sıra ördüm. Ben bir yerde hata yaptım. O hatayı size anlatacağım. Burayı lütfen atlamadan dinleyin diyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. Normalde işte burasını 11 örün dedim. Burayı da 11 örün dedim. Burayı da 11 örün. Ondan sonra ne yapacaktık? Buraları şuraya kadar sık iğne yapacaktım. Buradan sonra da sık iğne yapacaktım. Şimdi ördükten sonra bir deneme yapmıştım ben. Baktım bu ense genişliği yok. Direkt yaka çocuğun boğazına gelecek diye mecburen omuz yapmak zorundayım. Şimdi arkayı 11 sıra ördüm. Şu önleri bir unutun. Bunlar yok piyasada, tamam mı? Ama gene bunları bir öreceksiniz. Şimdi size mantığı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arka ben şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Ezan bitsin geliyorum. Başladı mı? Ha, başlamış. Şimdi hanımlar omuzlarda birleştirme yerlerine çıkıntı yapmak zorundayız. Şimdi arkayı ördünüz ya ipin kesisi dedim ya tekrar ipi takmak zorundasınız. Çünkü omuz çıkıntısı yapmak zorundayım. Toplam sadece arkada 2 sıra yapacağım. Şimdi 11 sıra ördüm. Üzerine şimdi buradan bakın, omuz çıkıntısı yapacağım. Sadece 2 sıra öreceğim. O da şuraya kadar. Şimdi genelde nasıl söyleyeyim? Büyük yaş grubu olduğu için şimdi omuzun ölçüsünü nasıl alacağınızı söyleyeceğim. Göstereceğim.
Hani diyeceksiniz ki şimdi sen 2-3 yaş civarı örüyorsun. İşte ne kadar öreceğini biliyorsun. Doğru. Nasıl ölçü alacağını şimdi göstereceğim. Bakın. Şurası omuz çıkıntısı ya. Bunun genişliğinde örüyorum hanımlar. Şimdi 1, 2, 3, 4. Biraz bu dar olduğu için şimdi buraya batıyorum. Bu şekilde ayarladım. Mesela bunu buna göre ayarladım. Mesela alacaksınız küçük 1 yaş olanlar için. Mesela bunda da diyelim şurada. Şurada ipi takacak. Burada ipi hani buradaki buraya kadar öreceksiniz. Şimdi ben büyük yaş grubu yaptığım için bakın 1 yaşta bir tane fark etti mesela. Hani 2 yaşta da aynı yapın. Hani 1, 2, 3, 4. 4 tane bundan yapabilirsiniz. Şimdi büyük yaş grubu olduğu için 5 tane düşmüş oluyor. Şu üçlü gruplardan 5 tane düşmüş oluyor. Yani şunu demek istiyorum ya. Karıştırdım, çok karıştırdım. Kusura bakmayın. Şimdi bunu alacaksınız şöyle omuzun ona göre üçlü grup yapacaksınız. Hani bir sıra fazla olmuş, bir sıra eksik olmuş sıkıntı değil. Mesela bunu aldım, geldim. Ne yaptım? Böyle tam bir sıra fazla örmüşüm mesela. Büyük olduğu için yeterli olur bu mesela. Buraya kadar ördüm. Şimdi dönüyorum. Sadece arkada 2 sıra. Önde yapılması gereken bir işlem var. Sökmek zorundayız önü. Ama sadece 1-2 sıra sökeceğiz. Fazla değil. Şimdi döndük. Önce şu arkayı bir bitirelim. Bakın. Bu omuz çıkıntısı yapmak zorundayız. Çünkü ben burada normalde bazı hırka ve yeleklerde yaptığımda, özellikle zara yeleği, normal hırkalar falan yaptığımda bu omuz çıkıntısını veriyordum. Bunda unuttum galiba büyük ihtimal. Bir de omuzları hani hepsini sayı 11 ördüm. Sonra bir baktım ki omuz çıkıntısı yok. Ay kusura bakmayın ne olur. Ama hiçbir sıkıntı olmadı yani. Omuzda kalmıştık zaten. Bu kadar. Bakın. Bu kadar. Şimdi hemen ipi bu sefer keselim ama dikkatli keselim. Şimdi diğer omuzun bakın geliyorsunuz. Şuradan başladım ya. Geleceğim. Buradan başlayacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Sayıyorum boşluk. 1, 2, 3, 4, 5. 5. boşluktan ipi takıyorum. Hadi bu ipin ucu. İşte bu tarz böyle kalıp çıkarmak. Ya şu an var ya tamamıyla aklımdan gidiyorum yani. Hani şimdi dediğim gibi ben kalıp çıkarmayı az çok bildiğim için hani görsel hafızam da yeteneğim de iyi olduğu için hani böyle hiç çizmeden bile ilerliyorum. Hani bunlar biraz nasıl diyeyim size, siz çizerek yapın da benim gibi bu hataya düşmeyin. Şimdi bakın bir başladım, bir yapıyorum. Şimdi 3 ile devam ediyorum. Örneği sırayla devam ettiriyorum. Çünkü bakın burada 3 olduğu için bir başladık. Şimdi arkanın diğer omuzunu yapıyorum. Gözüküyordur herhalde. Biraz yakınlaştıralım. Eyvah gözükmedi. Neyse yakınlaştırın siz hanımlar. Durdurun yakınlaştırın. Şimdi burayı böyle örüyoruz. Şimdi şu omuzları inşallah anlatabilmişimdir. Yani yanlış bir şey yapmadık. Sadece ekledik üzerine. Bu şekilde diyelim. Şimdi geldik döndük. Son sırayı omuzda gidiyorum. Bu detaylar gerçekten çok önemli. Yani hırkada muntazamlık katmasına dair, çocukların konforuna dair yani çok önemli bunlar. Şimdi geldik buraya batıyorum ve bitirdim. Arkayı da bitirmiş oldum. Bakın, bu şekilde
arkanın omuzunu yapmış olduk. Şimdi hanımlar, arkada ense yüksekliği oluyor ya. Arkada ense yüksekliği oldu. Biz ne yaptık? 11 sıra ördük. Buradan sonra 11 sıra ördük. Sonra 2 sıra daha, toplam 13 sıraya tamamladık. Şimdi şura arası 11 sıra, omuza 2. Bu sefer önde biz sökeceğiz. Şimdi 11 yapmıştık ya. Bu önde ense yüksekliği, yaka düşüklüğü yapmamız lazım. Arkada ense yüksekliği yaptık. Önde de yaka düşüklüğü yapmamız lazım. Sökeceğiz. Şimdi bunun için 11 sıra örmüştüm. Kaç sıra sökeceğim? 4 sıra sökeceğim. İstersen 5 sırada sökebilirim. Hiç sıkıntı değil. Yani şimdi söküyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet. 8'de omuz çıkalım. Şimdi kaç sıraydı? 1, 2, 3, 4, 5. Burada. Şimdi omuzu devam ediyoruz. Bakın. Şimdi burada kaç sıra örmüştük? 1, 2, 3, 4, 5. Tekte yapmıştık. Ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi aynı buradaki sıra sayısına göre önü de yapmak zorundayız. Şimdi hanımlar, bu önü de, şimdi burası toplamda 13 ya, buradan başım. Burası da toplamda çıkıntı omuzdan 13 sıra olacak. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Şimdi 9. sırayı örüyorum. Kontrol ediyorum eşit düşürdüm mü diye. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra bu şekilde düz örüyorum. 8. sırada omuza geçtim. 5 tane boşluk bıraktım. Ölçüyü tabii siz arkadan alacaksınız, ona göre eşit olacak. Şimdi devam ediyorum. 8, 9, ne yapacağım? 10, 11, 12, 13. 4 sıra daha bundan gideceğim. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi 10. sırayı örüyorum. Çünkü arkayı toplamda 13 sıra örmüştüm. Şimdi önü de bu şekilde 4 sıra daha fazla öreceğim. Yani ense yüksekliği yaptığımız için arka kısımda omuzda 2 pay verdik. Önde de yaka düşüklüğü yapıp omuzda fazla pay veriyoruz. Fazla, yani pay derken sıra fazlası veriyoruz. Şimdi ben size göstereceğim. Hızlı geçiyoruz buraları. Bakın bu kenarlara dikkat edin mutlaka. Bakayım kaç sıra olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son sıra. Şimdi geldik. 12, 13. Şimdi sağlamasını tekrar yapayım. Yanlış olmasın, yanlış düşmesin. Bu hata aslında iyi oldu. Çünkü daha iyi, net aklımıza kazanır bu teknik. Bütün yani hırka modellerde bu tarz, yani yaptığınız zaman bu tekniği mutlaka uygulamalısınız. Şimdi bakın, ön parçanın burası zaten fark etmiyor.
Şimdi bakın ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bakın ön parçanın yaka kısmı, boğaz kısmı. Burası omuz kısmı, yukarı doğru çıktık. Arka tarafının bakın böyle birleştireceğiz. Buradan burası 13 santim, 13 sıra. Buradan burası 13 sıra. Değil mi? Şimdi ölçü isteyenler olacak ama mezuram yok. Mezuram nerede? Neyse mezura dursun. Gerek yok ölçüye. Zaten biliyorsunuz bu omuzdan burası 15 santim olacaktı. Diyelim büyük yaş gruplarında, küçük yaş gruplarında diyelim 12. Yani elinizdeki hırkaya göre yapacaksınız. Şimdi bu hırkayı aldım. Her yaş grubuna göre nasıl buradaki sayıyı belirleyeceğinizi şimdi anlatayım hanımlar. Bakın. Şimdi bu hırka biraz fazla büyük. Benim elimdeki öreceğim parça 2-3 yaş grubu. Bu hırka 4-5 yaş grubu. Şimdi bakın koltuk altından aldık ölçüyü, tamam mı? Ne yaptım? Omuza kadar ördüm. Diyeceksiniz ki şu yaka düşüklüğüyle ense şeyini nasıl ayarladım? Ya, çok basit aslında. Buradan böyle ördüm. Omuzun hemen hemen şu yarım, bakın omuzdan hemen hemen 3-4 parmak aşağısından sonra omuz çıktım. Ya bu kadar. Bakın omuzun şuradan, omuzun yani 3-4 parmak böyle belirleyin, tamam mı? Hangi yaş grubu yapıyorsanız bu hırkayı, yani ister yetişkin yapın, ister diyelim küçük bireylere yapın, yeni doğan yapın, fark etmiyor. Yeni doğan da fark eder de hani yeni doğanda 2 parmaktır. İşte yetişkinlerde diyelim 4 parmaktır. Çocuk boylarda da 3 parmak olsun diyelim. Bakın gördünüz mü? Şöyle göstereceğim. 3 parmak. 3 parmak bırakın, oradan omuzun payını verin. Arkada da bakın sadece 2 sıra ördüm. Yeni doğanda da 2 sıra yapın. 1 yaşta da 2 yaşta da hani 3-4 yaşta da 2 sıra yapın. Yani 6-7 yaşa kadar bu arkayı 2 sıra omuz çıkın. Ama işte 7, 8, 10 yaş işte bu yaşlarda da diyelim 1, 2, 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra bu şekilde arttırabilirsin. Hani yetişkinlerde de yapmak istiyorsanız bu arka omuz payı 6 sıra olsun. Otomatikman burası zaten yaka şeyi de düşük olacak. Hani burası 6 sıraysa diyelim buradan omuz payı 20 sıraysa siz de buradan ayarlayacaksınız. 20 sırayı öreceksiniz ama diyelim buradan 10 sıra öreceksiniz diyorum. Yani atıyorum şu an 10 sıra öreceksiniz. 10 sırada omuz payı çıkacaksınız. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah. Yani mevzu aslında şu. Bakın ön yaka düşüklüğü, arka ense yüksekliği. Bakın burada da ön yaka düşüklüğü, arka ense yüksekliği. Aslında bunun kalıcı. Bakın önü yaptım, bitirdim. Şimdi diğer ön için sökeceğim. 7 sıraydı. 8. de omuz başlamıştım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet 8. Bunu sökmek zorundayım. Buraya kadar buradan takacağım ipi. Biraz uzaklaştıralım. Biraz karıştık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Linçlere de hazırlıklıyım. Ama bu hatalarla da daha iyi öğreniyoruz. Gerçekten ben zaten bu örgü işini falan o kadar söktüm ki yani çok söküp yaptım. Yani söktüğümün haddi hesabı yok. Örgü öğrenen kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sağlamasını yapalım. 7 sıra örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unutuyorum çünkü konuşurken. Çok unutuyorum. Elimde değil. Şimdi böyle keselim. Ay bak sen niye söküldün? Şimdi böyle yaptık. Şimdi bunun bakın buradan başlayacağız. İç kısımdan. Şöyle göstereyim. Şimdi karışmasın aklınız. Bu sol kapak. Bu da sağ kapak. Tamam mı? Biraz uzaklaştıralım. Şimdi iç kısımdan, pardon. Nereden başlayacağız? Ben niye ipi kestim? Eyvah, yanlış yaptım.
Neyse hanımlar, karıştırdım ya. Yapacak bir şey, kesmeyecektik ipi. Yanlış yaptım. Neyse, bana ters geldi. Şimdi hanımlar, sıkıntı değil. Bakayım, sıkıntı mı? Evet, sıkıntı ya. Ha, evet evet evet, pardon. İyi ki de kesmişiz. Doğru yapmışım ya. Karıştı aklım. Omuzu buradan yapacağız. Omuz yapacağız. Ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi bakın. Omuzu buradan çıkacağız. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 boşluk. Doğru. İpi doğru takıyoruz şu an. Şu ana kadar her şey doğru. Sıkıntı yok. Devam edin. Şimdi bir tane trabzan yapıyoruz. Çünkü üçlü bittiği için birle. Burada da aynı şekilde birle başladığımız için birle. Ve yukarı doğru artık öreceğiz. Kaç sıra örmüştüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Siz de 6 sıra örün. Benimle aynı ölçüde başlayanlar varsa. Aslında bu ölçüde de yapabilirsiniz. 4, 5, 6 yaş yapanlar, aynı şeyler. Hani bu verdiğim sayıda da yapabilir. Değişen bir şey olmayacak bir iki sayıdan. Çünkü siz alt tabanını fazla öreceksiniz zaten. Ya da bir sıra fazla örersiniz. Yani 4, 5, 6 yaşına bir sıra fazla örmüş olursunuz. O da olur. Fazla değişmiyor zaten. Bir sıra oynuyorlar yani aralarında. Yeni doğanlar işte 0-1 yaş arası da diyelim o eksik oluyor. Bir sıra eksik ya da iki sıra eksik oluyor. Fazla da değişmiyor hanımlar, yani örgü işi de biraz böyle hani büyüyünce giysin birkaç yıl istiyorsunuz. Onun için büyük olsun, küçük olmasın. Hani bu sayılar yani böyle ara yaşlar. Öyle yani. Neyse, fazla konuştum. Şimdi bakın, omuzu gidiyorum. Ve bugün yoruldum bayağı. Bunu anlatırken beynim yandı, error verdi. Evet. 6 sıra bakın ön parçayı yapıyoruz. Aslında çok basit de ben karıştırdım. Ben karıştırdım yani. Normalde çok basit. Çünkü birçok modellerde bunu yapıyordum yani, bu tekniği. Unutunca en son bir de görünce sonucu dedim bu olmaz böyle. Mecbur bu hatayı birlikte yapacağız, birlikte sökeceğiz. Yapan varsa bu hatayı lütfen yazsın. Merak ediyorum. Benimle birlikte örüp bu hatayı yapan. Sonra söküp tekrar düzelten. Şimdi hanımlar, uzatmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örelim. Ondan sonra ipi kesmeyin. İpi kesmeyin bu sefer gerçekten. Birleştireceğiz çünkü omuzları. Burada fazladan Allah'tan var. Onlarla birleştirin. Fazla ip kırpıntısı çıkmaz. Şimdi hanımlar 6 sıra öreceğiz. Sonra omuzları birleştireceğiz. Bakın. Ördük ya. Bunları sık iğne tekniğiyle ikisini birbirine bağlayacağız. Birleştireceğiz. Şimdi hanımlar örün. Aynı bu şekilde. Şimdi gözükmüyor bu. Nasıl diyeyim? Şu renkli ya. Şunu alayım. Şöyle göstereyim. Daha net gözükür. Bakın. Ön parça sağ ve sol. Bakın. Böyle. Şurası koltuk altı. Bunu devam edeceğiz. Mevzu bu hanımlar. Bakın. Arkada da mevzu bakın bu. Şimdi hemen omuzları birleştirelim. Gelelim. Bir sık iğne tekniğiyle birleştireceğim. Onu da göstereceğim size. Ondan sonra ilikliğim yerlerine geçeceğiz. Şimdi bu omuzları birleştireceğiz. Bunu böyle katlayacağız. Böyle. Şimdi sık iğne tekniği uygulayarak birleştirelim. Başka bir teknik daha var ama anne bu en kolayı, sizin için en kolay olanı gösteriyorum. Pardon, ön tarafı burası olduğu için ters tarafından birleştireceğim. Şimdi bakın, ters yönden birleştireceğiz. Sık iğne tekniği uyguluyoruz.
Dikkatlice sırayla sık iğne yapın. Atlamayın. Çünkü örnek kayar. Şimdi böyle bakın bitirdik. Şimdi diğer omuzu şunu böyle yapalım. Bakın böyle oluyor. Şimdi diğer omuzu da bakın aynı şekilde birbirine ekleyin. Ondan sonra buradaki yaka kısımlarını, çevresini döneceğiz. Şimdi hanımlar, arka enseden dış taraftan ipi takacağız. Tam ortasını bulalım. Evet, tam ortası burası. Şuradan tam bakın boşluklara batmayacağız. Direkt trabzanların birit noktalarına batarak ilerleyeceğiz. Önce bir sık iğne komple çevresini gidelim. Bak geldik yaka kısmına. Bir buraya, bir de birit noktasına. Bakın buradaki trabzanın ortasından böyle girdik. Bir tane buraya, bir tane de birit noktasına. Burası ekleme yeri. Buraya da bir tane sık iğne. Geldik. Birit noktası. Şöyle ortadan birit noktası. Evet. Şimdi burası yaka kısmı olduğu için şuradan bir tane aldım. Sonra hemen yanındakine böyle bir tane aldım. Burayı tek yaptım. Burayı kestirdim yuvarlak düşürebilmek için. Gösterdiğim yer bakın tam yaka kısmı. Şimdi birer birer gidiyoruz. Sadece bir tane o şekilde yapacaksınız. Bir de diğer tarafını aynı şekilde yapacaksınız. Oradaki karelik keskin köşe olan yeri yuvarlak bir şekilde yumuşatmak maksat. Şimdi bakın burası ilik düğme yeri olduğu için şimdi hemen son bir tane birit kaldı. Buraya 2 tane yapıyorum. Sık iğne. Şimdi bu birite toplam 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi hemen bu boşluğa 1 2 tane yapıyorum. Keskin dönüş olsun diye. Şimdi hemen birit noktasına 1. Şimdi böyle komple çevresini bu teknikle hanımlar gideceğiz. Bak battığım yerlere çok dikkat edin. Bakın trabzanın böyle ortasından giriyorum. Birit noktasına batıyorum. Bakın burası hani 2 zincir çekip yukarı çıkıyoruz ya, orası birit noktası. Bu şekilde komple çevresini aynı teknikle yapacağız. Bu kadar hanımlar yani. Şimdi
Böyle geleceğiz. Komple sık iğne uzaklaştıralım. Gidiyoruz. Burada yaptığımız köşeyi aynı şekilde burada da yapacağız. Zaten buraya kadar ben geleyim. Buradaki dönmeyi de göstereyim. Sonra buradaki işlemi aynı burada yapacaksınız. Şimdi geldik. Bakın ördüm. En dibindeki köşe kısmına yakınlaştırıyorum. Bakın burasına 2 tane yapıyorum. Burası tam köşe olduğu için, şimdi şurası çok boşluk olduğu için şuradan zincirin içinden 4 tane trabzan yapıyorum. Ay, sık iğne yapıyorum. Pardon, kafam karıştı. Şimdi zincirlerin içine batarak, şimdi buraya da 2 tane daha yapıyorum. Toplamda 8'si tamamladım. Şimdi birer birer bu zincirlerin içine batarak sık iğne yapıyorsunuz hanımlar. Ama dilerseniz de boşluğa da batabilirsiniz böyle. Hani aslında olabilir. Neden olmasın? Öyle de yapabilirsiniz. Yani uğraşmak istemiyorsanız boşluğa batın, ama ben hani sayıları tam olsun diye böyle her zincire birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi gelelim diğer tarafı da yapalım. Ondan sonra diğer ikinci sıraya geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın komple çevresini sık iğne gittim yeleğin. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada da ilik yeri açacağız. Onu da göstereceğim şimdi. Şimdi 2 zincir çekiyorsunuz. Çakma sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde çakma sık iğne yaparak komple çevresine gideceğiz. Ama bu sırada giderken ilik yeri de açacağız. Şimdi böyle devam ediyoruz. Burası yaka kısmı olduğu için bakın böyle aldık. Sonra tekrar aynı şekilde aldık. Kestirdik. Sadece bir kestirme yapıyorsunuz burada. Tam böyle yuvarlak düşürmemiz için ense kısmının, bakın omuzdan ense kısmının olduğu yerde bir kestirme yapıyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. Kızlarda ilik yeri normalde sağ tarafta, ama video uzun olmasın diye burayı göstermek zorundayım. Burada sol tarafta açacağım. Gerçi bebeklerde, çocuklarda sağ sol fark etmiyor. Burada bakın kestirme yapacaktık. Unuttum. Tam bakın köşe kısmını dönerken aldım. Kestirdim. Sadece bir kestirme yeterli oluyor. Şimdi böyle devam ediyoruz. Şimdi ilik yerini açacağız. Bakın burayı dönüyoruz. Burayı arttırma fazla yapmıştık. Şimdi tam böyle köşeye geldik. 1 2 yaptım. Şimdi tekrar 1 ve 2. Sadece 2 tane arttırma yapıyorum. Şimdi dönüyorum aşağıya doğru. Evet. Şimdi hemen ilik yeri açalım. 1 2 zincir çekiyorum. Düğmeniz ne kadar genişse ona göre zincir çekeceksiniz ve siz atlayacaksınız. Ben ince düğme dikeceğim için minik bir
boşluk açıyorum. Şimdi istediğiniz sıklıkta ilik yeri açabilirsiniz. Şimdi böyle örelim. Bir, iki. Toplamda ben 3 tane ilik yeri açacağım. Üst bölmede olsun. Dilerseniz dibine kadar da ilik yeri açabilirsiniz. Şimdi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğne yapmışım. İki, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. 1, 2 zincir, bir boşluk atlıyorum. Şimdi bir boşluk atladım. Çünkü küçük düşüreceğim. Ama siz büyük bir düğme kullanıyorsunuz. 3 tane zincir çekip 2 boşluk atlayacaksınız. Ve bu şekilde de ilik yerlerini yapıyoruz hanımlar. Bakın böyle. Köşeyi nasıl döndüysek burada uzaklaştıralım. Pardon. Bakın burada köşeyi nasıl döndüysek aynı şekilde burada da döneceğiz. Bakın bu şekilde ilik yerini açmış olduk. Şimdi nasıl yaptıysam aynı şekilde buradaki sağ tarafı da bu teknikle yapın. Sonra son sıraya gideceğiz. Şu iliklere de zaten birer trabzan batacağız. Sadece bir trabzan batacağız. Bitireceğiz yeleği. Aynı teknikle yine 3. sıraya gidip gelelim. Şimdi hanımlar bakın 3. sıraya gittim. Boşluk ilik olan yere bir tane çakma yalancı trabzan yaparak komple çevresini gittim. Hiç arttırma falan yapmadan etrafını gittim. Yani farklı bir işlem yapmıyorsunuz. Aynı işlemi tekrar ediyorsunuz. Sadece o kadar. Sadece şu boşluklara birer tane batarak bir de köşeleri bakın şöyle göstereyim yakından. Hiç arttırma yapmadan düz yalancı trabzanı yaptım. İsterseniz de sık iğne de gidebilirsiniz. Şimdi yaka kısmını anlatacağım size. En son kolu göstereceğim. Kolu bakın bu şekilde. Önceden çalıştım. Şimdi hanımlar krem rengiyle yakayı yapacağım. Buradan tam ucundan değil de şuradan bakın şunun hizasından böyle isterseniz dilerseniz de dibinden de yapabilirsiniz ama ben buradan yapacağım. Böyle ipi takıyoruz. Şimdi sık iğne tekniği uygulayacağız. Bakın. Bu şekilde ipimiz üst tarafta olacak. Sık iğne tekniği yapıyoruz. Komple yakanın çevresini bu şekilde döneceğiz. Yakayı ben ayrıyetten hani yapıp sonradan da yapabilirdim ama hırkayla bütün olması için bu şekilde yakayı monte edeceğim. Bakın hiç arttırma, eksiltme yapmadan bu şekilde komple çevresini sık iğne gidiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bakın böyle geliyorsunuz. Geleceksiniz böyle komple yapacağız. Biraz devam edelim.
Evet, bakın omuz kısmı zaten sırayla gittikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Güzel, muntazam bir şekilde örmüştüm ben burayı. Şimdi gelelim buraya kadar. Evet, bakın geldik. Buraya kadar yaptık. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Dönüyoruz. Bir trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine battım. Bir trabzan, iki trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yere iki tane daha trabzan. Bir ve iki. Tel aldık. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, bir zincir, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aynı işlemi komple yakaya uyguluyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç ve dört. Bu şekilde yakanın çevresini dönelim. Bakın böyle. Buraya kadar gelelim. Zaten burada ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bakın hanımlar, burada belki sayı eksik gelir, fazla gelir. Siz bunu ya sökerek bir iki tane diyelim, bir geri atlayarak, bir iki atlayarak örneği kurabilirsiniz. Ama önde yapmayın. Sökün, şu arkalarda atlama yapın. Fazla ya da eksiltin. Ona göre burayı denk düşün. Önemli olan ön yakanın düşmesi, güzel düşmesi. Şimdi benimki güzel tam geldi. Sadece bakın 1, 2, 3 ama bunda hiç sıkıntı olmayacak. Böyle hem tam böyle bitiş noktasına trabzanı yaparsam hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ama dediğim gibi eğer sizde burada sıkıntı olursa şu arkalara gelin. Şu arkalarda atlama yapın. Diyelim 1, 2, 3 yapın. Üçüncüde bu örneği kurun. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Hemen bir trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 1, 2, bu sefer 3 trabzan, bir zincir, tekrar 3 trabzan. 1, 2, 3. Şimdi hemen aynı şekilde 1, 2. Anlaşılıyor mu acaba? Krem diye peki anlaşılmaz. 2, 3, bir zincir. 3 tane trabzan yapıyorum bu sefer. İlk birincide 2 tane bir zincir, 2. İkinci sırada 3 trabzan, 3 bir zincir, 3 trabzan. Bu şekilde komple yakayı yapıyoruz hanımlar. Bak, bir zincir, 2 ve 3. Bakın örnek bu şekilde oluyor. Yakayı şöyle göstereyim. Şimdi böyle güzel, aynı bunu komple çevresini, yaka kısmını yapalım. Aynı örneği buraya kadar gelelim. Şimdi bakın geldik, ikinci sırayı yaptım. Ay. Şimdi burayı da yapıyorum. 3 tane. Şimdi geldik şuna. Bakın bir trabzan gene yaptım. Aynı şekilde ilk yere de trabzan yapıyorum.
Bir böyle bir yerleştirelim, bir bakalım yakaya. Evet. Doğru ilerliyoruz. Şimdi döndük. Üçüncü sırayı yapıyoruz. Şimdi pardon, şu biraz kötü oldu. Burayı düzeltmem lazım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Pardon, bir zincir çekiyorum. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Şimdi üçüncü sırada en son örneği yapıyoruz. Bakın. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Hemen birit noktasına battım. Aynı şekilde tekrar bir trabzan, 2 zincir, birit noktası. Şimdi bakalım. Ya 6 tane büyük ihtimal yapacağız. Birit noktasına batıyorum. Bakın trabzanın yani tepe noktası. 2, 4. Böyle bir bakalım. Bu çünkü burası böyle sonradan kötü duruyor fazla olduğu için. Şimdi buradan sık iğne yaparsam evet 5 tane yeterli. 2, 4, 5. Şimdi 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Şimdi boşluğa battım. Sık iğne yaptım. Şimdi aynı şekilde buraya trabzan 1, 2 zincir birit noktası. Ay pardon çok özür dilerim, yanlış yere battım. Ben de diyorum ne rahat yaptım. Şimdi bakın aynı şekilde şu boşluğa ben buraya battım. Şimdi trabzan 2 zincir birit noktası. Bu teknikle son sırayı hanımlar gidiyoruz. Toplam 5 sıra olacak. 5 tane trabzan olacak. Peki belki sizde 5 değil de 6'dır. Ama bende 5 olunca tam oldu. Eğer 6 yapsam çok böyle oynayacak, yani böyle kötü duracak. Böyle durması için 5 tane yeterli bende. 2 zincir 4 ve 5. 2 zincir boşluğa batıyorum, sık iğne. Bu şekilde yakanın komple çevresine gidelim. Şimdi hanımlar bakın geldik, son yapıyoruz. Beş tane yapıp bitireceğiz. Yaka kurmak bu kadar basit. Hani kolay. Tabi istediğiniz örnek de yapabilirsiniz. Yakayı daha da büyük yapabilirsiniz. Şimdi geldik buraya, sık iğne ile başlamıştık. Sık iğne ile bitiriyoruz. Bu kadar yaka. Şimdi bakın yakayı göstermek istiyorum. Bu şekilde yaka kısmı oldu. Şöyle de göstereyim. Bunları zaten sonradan temizleyeceğim. Şimdi kol kısmına geçiyoruz. Biraz uzaklaştıralım. Bu kola geçiyoruz. Bu da çok basit hanımlar. Balon kol yapacağız. Hemen buradan başlıyoruz. Üç tane yapıyorum. Bu sefer hiç atlama falan yapmayacağız. Direkt 3 3. Bakın. Buraya 1 2 3.
Şimdi boşluğa 1, 2, 3. Hiç bakın hiç sıra atlamıyoruz. Böyle geliyoruz. Her bakın üçlü, tekli, üçlü, tekli batarak 3 yapıyoruz hep. Bakın. Mantığı anladınız. Şimdi böyle devam edelim. Böyle gelelim. Komple çevresine şuraya kadar üçlü 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 yapalım. Bakın omuzlarda da bakın buraya da 3, buraya da 3 yapacağız. Ayarlıyoruz. Şimdi hanımlar geldik. Boşluğa 3 tane yapıyoruz. Şimdi birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi iç taraftan örüyorum. Bir iç bir dış örmemiz lazım. Eğer tek yön gidersek buradaki desen oluşumu burada olmaz, kötü durur. Kolda da aynı şekilde devam etmesi için bir içten bir dıştan örmemiz lazım. Bakın şimdi içten örüyorum. Bu şekilde kolu tamamlayacağım. Şimdi burayı tamamladıktan sonra 3. sırayı da dışarıdan öreceğim. Böyle devam ediyoruz hanımlar. Şimdi toplamda kol için 1 2 şimdi karıştırmayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 pardon 7 sıra ördüm. Ama tabii siz genişliğini, uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 sıra toplamda ördüm. Siz de aynı şekilde 7 sıra devam edin. 7 sıra örün diyelim. 8 sıra. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hani kısa kollu gibi olacağı için yeterli. Şimdi böyle gelip komple yapalım. Toplam 7 sıra örüp gelelim. Ondan sonra kestirme yapacağız. Şimdi hanımlar bakın 8 sıra pardon 7 sıra ördüm ama dileyen 8 sırada yapabilir. Bakın bir içten bir dıştan gidiyorum. En son dıştan gidiyorum. Böyle devam ediyoruz. Şimdi dıştan gittiğim göstermek için bu şekilde fazla geriden başlamışım. Böyle devam edelim. Bu arada grip olduğum için ses değişikliği olabilir. Hani kusura bakmayın. Bazen modum düşüyor çünkü biraz rahatsızlanıyorum. Ondan sebep de ses tonum değişikliği de oluyor. Şimdi böyle devam edelim. Şu yakınlaştıralım. Şimdi kolda kestirme yapacağız. Bu verdiğim talimatlar üzerine kestirmeyi mutlaka yapmalısınız. Yoksa çok dar bir kol tekniği düşer. Onun için şimdi bu sıramı bitiriyorum. Bakın 3 ve birleştirdim. Ama isterseniz bir sıra daha örebilirsiniz. Bu sefer iç taraftan öreceksiniz. Böyle 3 tane yapıp böyle devam edeceksiniz. Yani bu şekilde tek devam edeceksiniz. Ama hani boyutu size bağlı. Şimdi kestirmeye geçiyoruz. Burada bakın yarım trabzan alıyoruz. Tekte bir çıktık. Şimdi kaçta bir kestirdim ona bir bakayım. Unutuyorum ben. Kestirme 1, kestirme 1. Evet. Şimdi bir tekrar ikinci trabzanı yarım çıktım. Tel aldım. Şimdi hemen karşı tarafa geçiyorum. Bakın tekrar bir trabzanı yarım çıkardım. Şimdi tekrar bakın şu an 4 tane trabzan var. Yarım çıkmış 4 trabzan. Hepsini bir çıkıp kestirdim. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı buradaki gibi. Bir kestirme
Bir 3 trabzan. Devam edelim. Ben bunu çok defalarca yaptım, söktüm. En güzel bu şekilde oldu hanımlar. Şimdi bakın. Tek de çıktım. İkinci kestirme. Şimdi üçüncü kestirme ve dördüncü kestirme. Bakın. 2 tane boşluğu teke düşerdi. Kilitledim. Şimdi 3 tane trabzan. 1 2 3. Şimdi diğer kestirme. Yarım çıktım. Yarım çıktım. Geldim. Bakın bu şekilde kestiriyoruz. Örgüye devam edelim. Bu arada neredesiniz? Hangi yerdesiniz? Nasıl gidiyor? Yorumlara belirtin. İnşallah buraya kadar birlikte doğru örmüşsünüzdür. Evet hanımlar. Böyle devam edelim. Başladığımız noktaya kadar. Şimdi bakın kestirdim. Şimdi 3 tane yapıyorum. Evet. Şimdi geliyorum. Bayağı yer var. Göstermeme gerek yok. Kesime tekniğini anladınız. Şimdi buraya kadar gelelim. Şimdi bakın geldik 3. Kestiriyoruz. Bakın kestirme geldi ama sıkıntı değil. Buraya kestirelim. Geniş bir örgü olmasın. Kestirdim. Şimdi geliyorum. Bakın birleştiriyorum. Birleştirdim. Şimdi bir zincir, 2 zincir çekiyorum. Bakın kestirdiğim bu 4 tane trabzanın birit noktası burası. Yalancı trabzan yapıyorum. Bakın şu 3 tane trabzan var ya. Onlara birer birer batıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın kestirdiğim 4 tane trabzanın birit noktası. Her birit noktasına bu şekilde birer birer yalancı trabzan yaparak kolun etrafını dönüyoruz. Bu şekilde balon kol yapmış oluyoruz. Toplam ben bu sık iğne sırasını 3 sıra öreceğim. Böyle devam edelim. Bakın kolu şöyle bir uzaklaştıralım. Bakın balon kol bu şekilde oldu. Çok güzel yani duruyor. Ve eşit bir şekilde kestirdiğimiz için muntazam düştü hanımlar. Şimdi düz bakın böyle devam ediyoruz. Burada ne yapmışım? Buradaki devam edelim. Doğru gidiyorum. 3 trabzan kestim. Şimdi bakın başladığımız noktaya geliyoruz. Dilerseniz sadece bir tane sık iğne yapıp direkt krem örneğe gidebilirsiniz. Ama ben hani 3 tane yapıp o şekilde krem örneğin hani deseni güzel düşsün diye istiyorum. Bakın kesimin tepe noktası, geldik sık iğnenin olduğu yere, yakınlaştıralım hemen. Bir de yakınlaştırdık. Şöyle de aşağı indireyim. Bakın birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. Şimdi sık iğnenin tepelerine batarak toplam 3 sıra öreceğim. Şu an ikinci sırayı örüyorum. Böyle devam ediyoruz. İkinci sıra ve üçüncü sırayı attıktan sonra krem yere geçiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Uzaklaştırayım azıcık. Bakın. 1, 2, 3 sıra yalancı çakma trabzan yaptıktan sonra örneğe geçeceğiz. Evet geldik. Bakın şimdi 3. sırayı bitiriyorum.
Tabi dilerseniz 4 sıra 5 sıra da örebilirsiniz ama ben hani 3 sıra örüp bitirmek istedim. Şimdi birleştiriyorum ve kesiyorum. Şimdi krem rengi ne alıp deseni yapacağız. Biraz yakınlaştıralım. Şöyle bir sık iğne yapalım. Şimdi 1 2 3 üçüncü birit noktasına battım, trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yakadaki süsü, deseni buraya uyguluyorum. Toplam 5 tane trabzan yapıp 2 zincir çekip birit noktasına bakın zinciri sık iğneyle yaptım. Bu şekilde kenar oyasını yapıyorsunuz. Dilerseniz yapmayın, isterseniz farklı bir teknikle yapın. Tamamen sizin tasarımınıza kalmış. 5 tane yapıyorsunuz. 1 2 3 sık iğne. Şimdi 1 2 3 2 zincir, 1 2 zincir, iki 4 5. Evet, bu şekilde kol evini yapıyoruz. Şimdi buradan gelelim buraya kadar. Evet, geldik son işlem. 1 2 3 şunu biraz uzaklaştıralım. Evet hanımlar, son dokunuşlar bunlar ve yeleğimizin sonuna geldik diyelim. Şimdi şunu bir bitireyim. Birleştirmeyi göstereceğim. Ay, olmadı. Kırdın Zehra, kırdın. 2 4 5. Kızım mutfakta da ne yapıyor bilmiyorum şu an. Ne yapıyorduk? Şuradan geldik, sık iğne yaptık, birleştirdik. Böyle kilitledik ve bitirdik. Sonradan ben ipleri saklarım. Şu an o kadar yoruldum ki bunu yaparken. Temizlemeyi en sona yapacağım. Zaten size tanıtım yaparken. Hanımlar, böyle kocaman bir hırka oldu. Çok da güzel bir model oldu. Şimdi hemen mezurayı alayım. Bu sağlam mezura. Yırtılmayan. Fazla kullanmadığım için. Bakın şunu saklamadım. Neyse, saklarız sonra. Bakın böyle hanımlar, kocaman bir yelek. Hırka diyorum. Niye hırka diyorum? Şimdi bakın. Bu bayağı bir büyük oldu ya. Rahat 3 yaş çocuk giyer ama efsane bir şey oldu. Şöyle ölçeceğim. Bakın düğmelerine diktim, tam uyumlu krem. Süsleme yapmama gerek yok. Zaten süslü güzel. Şu yakası gayet de güzel oldu. Bakın. Kızlar, çok güzel oldu ya. Var ya, kendinize göre yapabilirsiniz yani. Bunun uzun kollusu olur. Çok da güzel olur. Zaten kısa kollu, uzun kollu, hem hırka. Yani hırka yelek, yani fark eden bir şey yok. Bunu upuzun örüp kol manşet kısmına da bunu yapabilirsiniz. Efsane bir şey oldu. Ay, çok güzel. Ben çok beğendim. Yani sonucunu sizlerle birlikte görüyorum şu an.
Bakın genişliği bayağı 32, yani 64 santim genişliği. Boyu da oho 38 santim. Bayağı büyük yapmışız. Bakın kolda şu başlangıç bakın 12 santim. Kolun genişlik kısmı 11 santim. Zaten bu böyle kolu şey olacak, güzel olacak. Ay efsane bir şey. Şunu böyle bakalım. Ben bir de bunu sökeceğim. Farklı bir hırkaya çevireceğim, biliyor musunuz? Neyse, ya sökerim ya da sökmem, bilmiyorum ya. Neyse, bakacağız. Bu şekilde hanımlar yeleğimiz. İçine de bakalım, temizlemedim. Ay, temizlemeyi hiç sevmiyorum. Şöyle de arkası çok güzel. Her bedene göre, her yaş grubuna göre zaten bunu yaparsınız. Yeni doğan bir aylık, işte kendinize göre, büyük bedenlere göre bu yelek olur. Şimdi abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.